Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Yine bugün de gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar, bugün haberlerimize geçmeden önce bileceğiniz üzere bugün 6 Şubat, asrın felaketin üzerinden yıllar geçse de acısı ne yazık ki halen taptaze. Bu vesileyle 6 Şubat depremlerinde asrın felaketinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza tekrardan rahmet diliyorum. Allah'ın mekanlarını cennet eylesin. Bugün kıymetli dostlar ilk olarak hep birlikte bir Kanada'ya gideceğiz. Kanada Başbakanı'ndan çok ilginç, dikkat çekici bir Türkiye çıkışı gelmişti. Kıymetli dostlar, Kanada Başbakanı Mark Carney diyordu ki Türkiye NATO'nun hayati bir ortağı, dünyanın çok önemli ve bazen zorlu bir bölgesinde hayati ortak. Ayrıca muazzam bir fırsat da var. Türkiye ile ticari ilişkilerimizi derinleştirmek için bir dizi fırsatımız var. New York'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bu görüşmeleri başlattım. Savunma ve nükleer işbirliği gibi konuları da içerebilecek bu görüşmeleri sürdürmeyi planlıyoruz. Türkiye ileri imalat dahil olmak üzere küresel imalat sektöründe lider ülkelerden biridir ve işbirliği yapabileceğimiz alanlar bulunmaktadır diye Carney açıklamalarını sonlandırmıştı. Kanada Başbakanı'ndan gelen Türkiye övgülerini hep birlikte gördük. Ne oldu, bunların başına taş mı düştü? Başına taş düşmedi. Zamanında ansızın sırtını döndükleri ülke olan Türkiye'den Amerika Birleşik Devletleri'nin kıskacı sonrasında yardım dileniyorlar. Yardım istemiyorlar, dileniyorlar bu vakitten sonra. Hatırlayın, geçmişe bir gidelim. 2020 Karabağ Harekatı böyle gerçekten de çetrefilli bir dönemden geçiliyor ve bir anda sabah vakti haber sayfalarını açtığınızda karşınıza Kanada merkezli Westcam kameralarını üreten şirket Türkiye'ye ambargo uyguladı. Sebebine Azerbaycan'a Karabağ Harekatı'na Türkiye destek veriyormuş. Bundan dolayı Kanada Türkiye'ye kamera vermeyi bırakmıştı. Bugüne geldiğimizde zaten biz kamera sıkıntılarını Allah'ıma bin şükür çoktan aştık. Aselsan bugün kendi sınıfına dünyanın en iyi kamerası olan Aselfiller 600'ü başarıyla geliştirdi ve artık montaj süreçlerine de başlandı insan hava araçlarımıza. Görüntülerini sizlerle paylaşmıştım. 225 kilometre öteden Yunanistan'ı dahi gözetlediğimiz bir kameradan bahsediyorduk. Biz mevzunun o ambargo kısımlarını halledeli çok oldu ama görünen o ki Türk savunma sanayisinin bu son dönemdeki yükselişi geçmiş zamanlarda Türkiye'yi sırtına dönenleri de Türkiye'nin kapısına yavaş yavaş getiriyor gibi. Ne dersiniz, Kanada'yla işbirlikleri yapar mıyız? Yoksa bize sırtlarını döndükleri gibi bizde ne haliniz varsa kendiniz görün mü deriz? Kıymetli dostlar, onlar işine geldikleri gibi davranıyorlarsa bundan sonraki dönemde Türkiye'de işine geldiği gibi davranacak. Zaten Kanada Başbakanı belirtmiş, Türkiye ile savunma ve nükleer anlamında işbirliklerine açığız demiş. Kıymetli dostlar, bileceğiniz üzere önümüzdeki süreçlerde yapılması planlanan yeni nükleer santrallerde Kanada ile görüşmelerin yapıldığı bizzat Enerji Bakanlığı tarafından duyurulmuştu. Türkiye bundan sonraki dönemde kendi çıkarlarını ön planda tutacak. Nükleere mi ihtiyacımız var? Abi sen ihtiyacım olan şeyi ver bana. Daha sonrasında keyfim çatarsa bir şeyler veririm deyip geçeceğiz. Bunlar zamanında bize neler çektirdi neler. Mevzuları zaten anlattım. Devamında kıymetli dostlar, bileceğiniz üzere Yunanlıların sürekli gerçekleştirmiş olduğu bazı Türkiye ritüelleri vardır. Nedir bu ritüeller? İşte kimi zaman Türkiye'yi Amerika'ya şikayet ederler. Son dönemde Trump'ın gelmesiyle dediğim gibi bu azaldı. Ve kimi zaman da Türkiye'yi NATO'ya şikayet ederler. Hatta Türkiye'yi NATO'ya şikayet ederken bazen dozajı fazla kaçırıp Türkiye NATO'dan dahi atılsın derler. Çünkü niye? Türkiye onlara göre NATO'nun güvenliğini riske atıyormuş. Bugüne geldiğimizde kıymetli dostlar, Yunanistan Hava Kuvvetleri'ndeki üst düzey bir general Çin'e bilgi verirken yakalanmış ve bu olay Brüksel'i bayağı bir sallamış. NATO'nun gizli belgelerinden, bilgilerinden bahsediyoruz. Yani Yunanistan NATO'nun güvenliğini hiçe saymış. Detaylar bir karşımıza gelsin. Yunan basınında yer alan bilgilere göre 50 yaşındaki albay Christos Filessas, Atina yakınlarındaki Kauri'de konuştu. 128. Telekomünikasyon Eğitim Filosu'nun komutanıymış. Bu görev nedeniyle NATO'nun gizli istihbaratı, operasyonel planlar, savunma teknolojileri ve ulusal güvenlik belgelerine erişim yetkisine sahipmiş. Soruşturma kapsamında Fisellas'ın Çin istihbaratına ait özel bir elektronik cihaz ve Çinlilerce sağlanan yazılım aracılığıyla gizli belgeleri fotoğrafladığı QR kod benzeri bir sistemle Pekin'e ilettiği tespit edilmiş. Dijital izler üzerinden takip edilen subayın bu nedenle deşifre edildiği kaydediliyor. Takibin muhtemelen siyah kaynaklı bir ihbar sonrası Yunanistan istihbarat tarafından yürütüldüğü belirtiliyor. Skandal Yunanistan'da şok etkisi oluştururken Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın ABD temaslarının ardından soruşturmanın hızlandığı belirtiliyor.
Yunan medyası dosyanın NATO boyutunun genişleyebileceğine de dikkat çekmekteydi. İşte bu haberden sonra bugün ben burada desem ki Yunanistan NATO'nun güvenliğini tehlikeye atıyor. NATO'nun o gizli evraklarını, gizli dokümanlarını, şimdi ben Yunan basınında baktım, tatbikat programları ve birlik hareketleri varmış. Ülkenin tedarik ettiği yeni silah sistemlerine ilişkin teknik detaylar ve Yunan hava savunma yetenekleriyle NATO sistemlerinin işte beraber çalışabilirliği. Bu verilerin, bu bilgilerin hepsinin Çin istihbaratına gönderildiği belirtilmekte. Gönderilen bilgiler çok hassas. Bundan dolayı Brüksel hemen böyle alarma geçmiş. Yani sadece kendilerini yakmamış Yunan. Kendisini yaksa kimsenin umurunda değil. Ya NATO'da şöyle bir saçmalık var. Yunanistan generaline sen her kapıyı nasıl açıyorsun ya? Yunanistan'daki generalin çapı ne ki o gizli kapıları açıyorsun? Ama işte o üye ülkelerden herkese bir kontenjan veriliyor ya. Bunlara da bir kontenjan verilmiş. İşte albaya açmışlar gizli kapıları. Albayın yapmış olduğu şeyler ortada. Bunlar kendi savunma mekanizmalarının, kendi ordu yönetimlerini beceremezken bunlara NATO'nun gizli kapıları açılmış. İşte kıymetli dostlar, inşallah bu gelişme mesela NATO açısından şöyle bir örnek teşkil eder de Yunanlara derler abi siz bir durun kenarda ya. Her şeye allak bullak ediyorsunuz. Kendi iç istihbaratınıza daha kim neyle konuşuyor, kim kiminle iletişim halinde, Çin'le iletişim halinde hiç mi duymadınız, görmediniz? Adam NATO bilgilerini Çin'e veriyormuş, hiç mi haberiniz olmadı? İnşallah der Brüksel'deki yönetim de şunları birazcık geri plana atarlar. Ya kıymetli dostlar, şimdi bir sonraki habere geçeceğiz. Habere bir bakın. Yunanistan kendi içerisindeki ajanlarıyla baş edemezken Türkiye bugüne geldiğimizde Türkiye'de bulunan Mossad mensuplarını teker teker paketliyor. Milli İstihbarat Teşkilatı iyice ambalaj fabrikasına döndü. Mossadçılar hiçbir şekilde rahat hareket edemiyorlar. Bazılarınız haberi vardır ama Milli İstihbarat Teşkilatı İsrail İstihbaratı Mossad adına casusluk yaptıkları iddiasıyla İstanbul'da 2 şüpheli gözaltına aldı. Monitum adı verilen operasyon savcılık ve terörle mücadele ekipleriyle beraber yürütülmüş. Gözaltına alınan 2 şüpheli şu iddialarla yargılanıyor. Şüphelilerin İsrail İstihbaratı Mossad için istihbarat topladığı ve aktardığı, Filistinli kişileri takip ettiği ve iş faaliyetlerini paravan olarak kullandığı öne sürülüyor. Gözaltılar uzun süreli teknik ve fiziki takibin ardından Ocak 2026'da yapılan operasyonla gerçekleştirilmişti. Yani kıymetli dostlar, şu an artık Mossad'ın Türkiye'deki faaliyetleri tamamıyla Milli İstihbarat Teşkilatı sayesinde, İbrahim Kalın sayesinde durdurulmuş vaziyette. Türkiye kendi içerisindeki casusluklara dahi bu şekilde müdahale ederken Yunanistan gidiyor NATO'nun başını yakıyor. Yani NATO'nun özellikle de tekrardan belirttiğim gibi Yunanistan'daki bu kepazeliğe kesinlikle bir önlem alması gerekecek. Biz de bir NATO üyesi ülkeyiz. Yani Yunanistan gidecek kafasına göre bilgi çaldıracak. Bu sefer Türkiye şunu der. Abi ben NATO'ya artık kısıtlı bilgi vereceğim. Çünkü bir tane manyak var. Daha kendi içerisindeki hani istihbarat açıklarını, sızıntıları, köstebekleri yakalayamıyor. Ben ne bilgi vereceğim sisteme der yani. Bunlar her şeyi zaten ya satıyor ya çaldırıyor Yunanlılar yani. Bundan sonraki dönemde Türkiye özellikle de bu alanda gidilebildiği kadar Yunanistan üzerine gitmelidir. NATO toplantılarında bu mevzu sürekli dillendirilmelidir. Yani Yunanistan'da yaşanan bu kepazelik basit bir olay değil. Tekrardan aklıma geldi. Onu söyleyeyim diyorum ve bugün son olarak kıymetli dostlar hep birlikte bir İsrail televizyon kanalına gideceğiz. İsrail'den bir televizyon kanalı kıymetli dostlar Türkiye hakkında bir belgesel yayınlamıştı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan hakkında özellikle de. Belgeselde bazı dikkat çekici ifadeler vardı Türkiye ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a ilişkin. İsterseniz detaylar bir karşımıza gelsin. Bir İsrail kanalı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye ile alakalı bir belgesel yayınladı geçtiğimiz günlerde. Mesela belgeselde konuşmacı olarak katılan bazı kişilerin söylemiş olduğu ifadeler oldukça dikkat çekiciydi. Onlardan bir tanesi Zalide Toledo. Şu görmüş olduğumuz kadın var ya, eski İsrailli kültür ateşesiymiş. Diyordu ki Türk ordusunu burada görmek istemezdim. Gazze'ye kastediyor. İsrail'e karşı büyük bir nefret besliyorlar diyordu. Devamında sözde akademisyen Hay Eytan Cohen Yanar Ocak'ta diyordu ki Türk ordusu bir yere girdikten sonra geri dönüşü olmaz. Tıpkı Irak, Suriye, Kıbrıs, Katar, Somali veya Libya'da olduğu gibi diyordu. Akabine yine bir başka sözlü akademisyen Doktor Alon Liel. O da diyordu ki Erdoğan Hamas'a ikincil bir hareket gibi bakıyor. Tıpkı bizim İngiltere veya Avustralya'daki bir Yahudi toplumuna davrandığımız gibi diyordu. Devamında son olarak da yine belgeselde konuşanlardan emekli tümgeneral Chaney Marom. O da diyordu ki Erdoğan İsrail'e karşı çok sert,
Gazze'ye asker göndermesine, askerlerimize yakın temas kurmasına izin vermemeliyiz diye bu şekilde ifadeler kullanmıştı İsrail'deki belgeselde konuşan kişiler. Ama özellikle de şunu belirteyim. İsrail'deki medya olsun, gerekse de işte akademisyenler, eski askerler falan, şu düşünce çok hakim Türkiye hakkında. Türkler bir yere girerse Türkler çıkmaz. Bu belgeselde de mesela hepsini saymışlar. İşte Suriye, Kıbrıs, Katar, Somali, Libya, her yeri. Her yeri saymışlar. İşte kıymetli dostlar, İsrailliler bu gerçeği bildiğinden dolayı, Türkiye'nin girdiği bir yerden çıkmayacağını bildiğinden dolayı Türk askerlerin Gazze'ye gelişine kesinlikle olumlu bakmıyorlar. Ana sebep yani bizden aslında çekiniyorlar. Onu belirtmek isterim. Nasıl çekinmesinler? Yani çok değil, yine gidelim bir Libya dönemine, 2019-2020 yazına bir gidelim. O Trablus'un çöllerinde, Vatiye Havalimanı çevrelerinde nasıl bir kaos vardı hatırlarsınız değil mi? 130-140 kilometre hızla giden pikapları Türk SİHA'ları patır patır indiriyordu o günlere geldiğimizde. Ben de yayıncılığa ilk başladığım dönemlerdi. Kıymetli dostlar, o dönemlerde Türkiye'nin arkasından atıp tutan Yunanistan Dışişleri Bakanı, o zaman Dışişleri Bakanıydı Dendias, dün ne diyor ya? Dün Yunanistan diyor Libya'da açık açık kaybetti dedi yani. Dün densiz Dendias demedi mi? Türkiye Libya'da kazanmış. Biz zamanında işte Türkiye'ye karşı Hafter tarafıyla, Libya'nın doğusuyla iletişimdeydik. Türkler anladığım kadarıyla artık orayla da iletişim kuruyorlar. Hafter'le de iletişim kuruyorlar. Türkler büyük bir etkiye sahip. Sadece Libya değil, Afrika'nın tamamında büyük bir etkiye sahip dedi Dendias. Bu cümleleri var ya, densiz, yani gerçekten de parayla kurmazdı. Artık bazı şeylerde gerçekleri gördüler. Yani Yunanistan bile artık Türkiye ile ilişkilerinde bu açıklamalar yapar hale geldi. Bunların aslında en büyük sebebi Trump'tan istediklerini alamamaları. Biden döneminde Yunanistan'a hiçbir şey yapamazdınız ya. Niye? Biden abi, adam işte Yunanistan'ı şey olarak görüyordu. Hristiyanlığın başlangıcı. Süper. Merkezi sizsiniz diyordu. Mitsotakis gazı alıyordu. Hatta Amerikan meclislerinde Türkiye'yi şikayet eder hale gelmişti. Şimdi yapsın bakalım Trump'ın yanında öyle bir şey. Nasıl bir cevap alıyor? Netanyahu, yani adam gerçekten de yüzü kızarıyor. Yanında Cumhurbaşkanımız Erdoğan övülüyor, Trump tarafından hiçbir şey söyleyemiyor. Eminim ben sözde işte Güney Kıbrıs Rum yönetimi, İsrail, Yunanistan bir araya gelip üçlü toplantı yapıyorlar ya son dönemlerde. Bunlar toplantıda bir araya geldiğinde yani açık açık Yunanistan, Dendias bu söylediği şeylerin hepsini İsrailli makamlara da iletiyor. İsrailli makamlar da diyor ki biliyoruz diyor, Türkler girdi miydi çıkmıyor, anlatma bize diyor. Görüyoruz, biz de takipteyiz ya diyor. Bunların hepsi akademisyen, bu İsraillerin bunu söyleyenler. Yani düşünceleri dikkate alınan insanlar İsrail'de. Görmüş olacağınız üzere Türkler girerse çıkmaz diyor. Çıkar mıyız, çıkmaz mıyız? Niye çıkalım değil mi? Zaten oralar bizim diyorum ve bugün haberlerimizin sonuna gelmiş oluyoruz. Kıymetli dostlar, eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuza gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. Tekrardan 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Rabbim ülkemize bir daha böyle bir acıyı yaşatmasın diyorum ve kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Hayırlı cumalar, sağlıcakla.